Bölge Müdürü Cem Geyik. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, merhabalar. Şimdi aslında şuradan başlayalım. QNet Türkiye'yi bölgesel hub yaptı bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla Rusya, Türkiye Cumhuriyetler, yakın doğudaki pazarlar QNet Türkiye'ye bağlandı. Burayı biraz değerlendirelim mi? Bundan sonrası için neler bekliyor sizi? Tabii biz Künet olarak 2010 yılından beri Türkiye'deyiz ve sürekli bir büyüme eğrisi gösteriyoruz. Türkiye'de lojistik olarak çok önemli bir konumda bildiğiniz gibi. Hem Avrupa merkezli ticari alışkanlıkları var, hem Orta Doğu'ya komşu, hem de bölgede bize göre en değerli ülke. Biz bu bölgeyi lojistik üs olarak kullanarak hem Rusya hem Azerbaycan hem de Türkiye Cumhuriyetlerindeki bütün pazarları yönetmeye başladık son 3 yıldır. Bu bölgesel yakınlıkla beraber ticari ilişkilerimiz de buna çok büyük etken oldu. Aynı zamanda biz Türkiye'de Sektör Derneğimiz Doğrudan Satış Derneği'nin de bir üyesi olarak ve oranın da vermiş olduğu bir güvenle beraber Türkiye'de yatırımlarımızı arttırıyoruz, yeni ürünleri sunuyoruz. Aynı zamanda Türkiye'ye bir katma değer de yaratıyoruz. Yani Türkiye'de işte yeni ürün ürettirip aynı zamanda işte bu bağlı olduğumuz, daha doğrusu bize bağlı olan Rusya ve tüm Orta Asya ülkelerine de ürün sevkiyatlarına başladık ki bu da Türkiye için önemli bir katma değer. Aynı zamanda Türkiye genç bir nüfus biliyorsunuz ve bu genç nüfusun getirdiği özellikle de Z kuşağının ve kadınların iş hayatına atılmasıyla beraber çok önemli ekonomik bir farkındalık oluştu ve bunlarla beraber de dijital platformların da ağırlık vermesiyle beraber Künet bundan çok ciddi faydalandı Türkiye'de. Ve biz Türkiye olarak yani Künet Türkiye ekibi olarak çok uzun vadeli planlar yapıyoruz. Aynı zamanda sadece bu bölge için değil, tüm Künet'in bağlı olduğu birçok ülke içerisinde çalışmalar yapıp yeni ürünler göndermeyi planlıyoruz. Peki e-ticaret pazarı deyince Türkiye bu anlamda ne noktada? Yani dünya ile kıyasladığımızda özellikle pazarlama tarafında mesela yeterli rekabeti sağlayabilir miyiz? Türkiye genç bir pazar. Şimdi Dünya Doğrudan Satış Dernekleri Federasyonu'nun açıklamış olduğu yeni verilere göre, geçen yılki verilere göre e, bölgesel olarak, daha doğrusu Amerika şu anda bir numarada 36,6 milyar dolarla, onu takip eden Almanya 19 milyar dolar seviyesinde. Devamında da Güney Kore ve Çin takip ediyor 16 ve 15 milyar dolar. Türkiye daha resmi verilere göre 500 milyon doların üzerinde ama aslında dernek üyesi firmaların aslında rakamları, dernek dışında da firmalar olduğunu varsayarsak yaklaşık 1,5-2 milyar dolarlık bir sektöre hitap ediyoruz. Ve sektörün de yaklaşık %71'i satış oranlarına göre %71'i kadınlardan oluşuyor. Kalan %29 işte erkeklerden ve işte genç gruptan oluşuyor. Dolayısıyla da bu çok önemli bir katma değer yaratıyor. Bir de yakın bir zamanda açıklanan rapora göre doğrudan satışın katma değer oranı, daha doğrusu çarpan etkisi 2,75, yani her 1 liralık işleminiz 2,75 lira gibi işlem görüyor ki bu Türkiye için çok önemli. Mesela Türkiye'de hizmet sektörünün çarpan değeri 1,4 ve 1,7 Hı arasında hı. değişiyor. Yani bu da doğrudan satışın aslında Türkiye'de yeni gelişen bir sektör ama çok önemli ve gelecek vaat eden bir sektör. İşten bile değil, yani yaklaşık işte 4-5 milyar dolarlar seviyesine gelmemiz aslında birkaç yıl alacaktır. Daha fazla değildir bence. Peki bu noktada şeyi merak ediyorum. Yani e-ticaretten sonra biz S-ticaret diye de bir kavramı konuşmaya başladık ya. Sosyal medya platformları üzerinden ticaret. Biraz daha oradan bu tarafa kaçış olur mu? Kayış olur mu çok pardon ilerleyen yıllarda? Yani şöyle, sosyal medya, çünkü orada bir regülasyon problemi var. Dolayısıyla da bazı ülkelerde yasaklanan bazı sosyal medya platformları var ama biz doğrudan satış olarak zaten tüm dünyada regülasyonları çok uzun yıllardır olan ve bunu sıkı bir şekilde uygulayan, etik değerleri olan firmalarız. Dolayısıyla da bizim geleceğimizde böyle bir problem yok ama diğer sosyal medya platformlarından bize geçiş zaten şu anda hali hazırda oluyor. Bunun dışında biz zaten aynı zamanda insanlara, özellikle kadınlara, genç girişimcilere kendimizin başlattığı bir fingering projemiz var. Dolayısıyla da bir finansal okul yazarlık aynı zamanda eğitimi veriyoruz. Yani sadece Hmm. insanlara bir ek gelir kapısı değil, bir yandan da onların bu konuda bilinçli olması konusunda da özel eğitimler veriyoruz. Bugüne kadar yüzlerce, tüm dünyada, hem Türkiye'de hem tüm dünyada yüzlerce eğitim verdik ve finansal farkındalık yarattık. Aynı zamanda Türkiye'de KEDEV, TOÇEV gibi çok değerli vakıflarla da
ortak çalışmalar gerçekleştirip özellikle de kadınların ve genç kuşağın bu işe girmesini ve bu işten kendi kişisel gelişimlerini de yaparak bir yandan da ek gelir elde etmesini sağlıyoruz. Peki bu stopaj meselesi vardı. Ocak ayından itibaren yürürlüğe girdi. İşte satılan ürünler üzerinden %1 peşin vergi alınması durumu. Bundan sonra çünkü bu çok tartışıldı. Aslında daha öncesinde çok daha yüksek oranlar konuşuluyordu ama işte %15'ler 20'ler konuşuluyordu. %1 olarak belirlendi. Ama bu bile çok olduğu söyleyenler oldu. O hacimsel bir etki yarattı mı satışlarda? Evet, doğrudan satış ve e-ticaret grubuna çok büyük bir etki yaratmadı. Zaten bizim aynı zamanda şu anda yeni bir yasamız kabul edildi parlamentoda. Dolayısıyla da bize ait bir doğrudan satış yasası var. Mesela bizim ayrı stopaj oranlarımız var. Mesela bizim bağımsız temsilci diye adlandırdığımız satışçılarımızın yapmış olduğu satışlardan zaten %20 stopaj kesintisi yapılıyor. Gelir vergisi adı altında %20 stopaj kesintisi yapılıyor ve bu Hı hı. bizim ticaretimizde hiçbir şekilde hani engel değil. Aynı zamanda bu devletimiz için de güzel bir şey. Çünkü bizim sektörümüzün şöyle güzelliği var. Kayıp kaçak oranı yok. Yani her şey Doğru. faturalı, her şey online sistem üzerinden yapılıyor ve gelir vergisi direkt yerinde kesiliyor. Dolayısıyla da insanlar gelirini elde ederken aynı zamanda devlete vergisini otomatikman vermiş oluyor. Bu açıdan bizi etkileyen bir durum olmadı. Hı hı. Peki şunu da sormak istiyorum. Bu oran üzerinden hani öncesinde 15'ler 20'ler konuşuluyor demiştik ya. Bu oranın Doğru. hani geçici olduğunu düşünüyor musunuz? Yoksa artık hep %1'lerde mi? Yoksa daha ileri aylarda belki artırılabilir mi tekrardan oran? Bence arttırılmaz çünkü 2025 biraz zorlayacak gibi gözüküyor genel piyasa durumlarını. O yüzden de şu anki oranı koruyacaklarını düşünüyorum. Peki son olarak da Trump'la konuşarak kapatalım. Birçok yayınımızda da zaten değinmeden geçemiyoruz artık. Trump tarifeleri diyeceğim. E-ticaret tarafını Türkiye'yi nasıl etkileyecek? Bizim şöyle bir avantajımız var. Bizim zaten halihazırdaki regülasyonlarımız çok sık olduğu için genelde bizim regülasyonlarımıza ya da kurallarımıza çok dokunulmuyor. Çünkü biz zaten piyasanın çok önünde gidiyoruz. Yani şöyle bir şey anlatayım. Bizim e, işte az önce anlatmış olduğum gelir vergisi de dahil olmak üzere biz yerinde kesintiler yaptığımız için ve online yaptığımız için her şeyi bizi etkilemiyor. Bizim regülasyonlarımız zaten çok daha ağır. Normal piyasa ve e-ticaret regülasyonlarına göre. Dolayısıyla Trump'tan gelen herhangi bir yani onun etkisiyle ya da dünyadaki herhangi bir ülkeden bizi etkileyecek bir durum olacağını düşünmüyorum. Peki avantaja çevrilebilir mi? Bir cümleyle alayım. Tabii çünkü özellikle de ekonomik daralmanın olduğu ülkelerde doğrudan satış çok büyük bir avantaj. Regülasyonlar da çok büyük avantaj. Çünkü kuralların, kanunların olduğu yerde insanlar ne yapıp karşılığında ne kazanabileceklerini çok net bir şekilde biliyorlar. O yüzden de bizim için avantajlı bir durum. Peki, QNET Türkiye Orta Asya ve Rusya Bölge Müdürü Cem Geyik, çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Ve bildiğiniz üzere ABD tarafından dün enflasyon verisini aldık. Ardından Powell'ın konuşmaları vardı. Detayları izleyerek 30 dakikayı